Merhabalar, ben Aybüke Derin. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle size biraz kendimden bahsetmek isterim. Hemşireyim. 3 yıl yeni doğan hemşireliği yaptım. Şu anda çocuk hemşireliği yapıyorum. Deneyimlerimle hazırladığım doğum çantamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlıyorum. Öncelikle şöyle anne ve bebek olarak ayırdım. Valizin de 2 kısmı olduğu için bir tarafını anne, bir tarafını bebek olarak ayıracağım. Hem orada bana kolaylık olur hem de her aradığımı bulabilirim diye düşünüyorum. Şimdi şu şekilde poşetledim hepsini. Tek tek anlatacağım size. Kıyafetlerden başlıyorum. Kıyafetler önce ilk alt pijamalardan şöyle göstereyim. Bunları Civil'den aldım. Hem çok tatlı. Böyle kirlencikçe değiştirebilmek için bunlardan 4 tane alt pijama. Sonra 3 tane zıbın aldım. Bunların hepsini ütüledim. O şekilde bu poşetlere koydum. Bunları da düzenledikten sonra tekrar göstereceğim. Bu şekilde 3 tane zıbın, kısa kollu olandan. Eldiven ve şapkaları. 5-6 tane falan eldiven var burada. 3 tane de şapka var. Çünkü ilk doğduğunda bebek biraz kirli olacak. Şapkası sürekli kirlenecek. Eldivenler çok yere düşüyor hastanede. O yüzden bol bol eldiven aldım. Size de tavsiye ediyorum. Eldivenler genelde büyük oluyor. Küçükleri bulmaya çalıştım ki elinden düşmesin diye. Şöyle göstereyim. Bazılarını bebekten, bazılarını Civil'den aldım. Şu şekilde. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane almışım. Şöyle önlükler. Bunları da ütüledim. Renk renk. Bundan da 4 tane aldım yanıma. Ağzını silmem gerekebilir, kusabilir. Aldım. Ne kadar hepsini kullanırım bilmiyorum ama fazla koydum. Bir tane müslim bez aldım. Hatta 2 tane aldım galiba. Evet, 2 tane müslim bez koydum. Doğum çantama. Müslim bezi biliyorsunuzdur. Bu bebeğin işte üstünü örtmek için kullanılıyor. İşte sırtına terini almak için kullanılıyor. Hem organik hem böyle çok yumuşak oluyorlar. O yüzden bunlardan 2 tane aldım yanıma. Ama kendim için birçok aldım. Şöyle diğeri de bu şekilde. Bunları Trendyol'dan aldım. Şöyle takım olarak bir tane hastane çıkışı, 3 tane de ayrıca takım koydum. Ama şunu da anlatayım. Şu ağız bezlerinden aldım. Çok lazım olacak çünkü ağız bezi 4 tane aldım. Hastanede bir gün kalacağımı düşünüyorum. 4 tane yeterli olur diye düşündüm. Bunları da ütüledim. Ebebekten aldım bunları da. Çorap aldım. Çünkü bebeklerin ayakları çok üşüyor. Ya bu patikli tulumlardan giydirsek bile içine çorap giydirmek gerekiyor mutlaka. O çorap ısıyı iyi tutuyor. Ayakları üşürse de çok daha çabuk hasta oluyor bebekler. O yüzden bol bol çorap aldım. 4 tane almışım. Şimdi hastane çıkışı kıyafetini göstereyim. Diğer videomda da göstermiştim. Her şey var bu setin üstünde. İsmi Doğa. Bu şekilde iç zıbını, önlüğü, şöyle eldivenleri minik. Bu şekilde. Alt üst takımı bu. Alt takımı da var içinde. Şöyle minik ağız bezi. Çok tatlı. Böyle şapkası. Düz şapkası da var. Bu da var. Ama bu çok tatlı geldi bana. Şu tulumu. Böyle yakası tüllü. Hem önünde hem arkasında ismi yazıyor. Şu da battaniyesi. Böyle bunun üzerinde de ismi yazıyor. Battaniyesini bu keseye koydum. Bu keselerden de yollamıştım. Instagram'dan bir sayfadan yaptırdım bunları. Şu şekilde bunu bu keseye koydum. Şu geri kalanını da
bunun içine koyacağım. Yani hastane çıkışındaki hemşireye, yani bebeği karşılayan hemşireye bu ikisini bu şekilde vermeyi düşünüyorum. Şöyle bir tane süslü kokoş bir takım aldım. Bu da beşli bir set. Altı, üstü, şapkası, önlüğü, eldiveni var. Şu şapkası. Bu da önlüğü. Önlüğü de minicik, çok tatlı. Eldivenini diğer eldivenlerin arasına koydum. Şöyle bir tane takım aldım. Gerekirse diye bazen böyle kan almak falan gerekiyor. Altına bu patiği olmayan pijama altlarından gerekiyor. O yüzden bu patiksiz olan pijama altından aldım bir tane yanıma. Bu şekilde takım. Çok tatlı bir takım. Minnie Mouse'lu. Bunu annem almıştı. Nereden aldı bilmiyorum. Etiketlerini de kesmiştim. Bir tane daha tulum. Aynı şekilde iç zıbını her şeyle. Bu sade, düz. Bu şekilde kıyafetleri. Bunların hepsini şöyle, bunu Yoyosa'dan aldım. Bunun içine hepsine koyacağım kıyafetlerini. Sonra böylece bununla birlikte valize koymayı düşünüyorum. Onun dışında bebek için bir tane battaniye. Bu battaniyeyi annem örmüştü. Diğer videoda göstermiştim. Yumuşacık, sıcak tutacağını düşünüyorum ilk gün. Yeni doğanlar çok üşüdüğü için. Çünkü kahverengi dokuları oluşmuyor yeni doğanların. O kahverengi yağ dokusu da asıl ısınmamızı sağlayan. O yüzden yeni doğanlar çabuk üşür. Böyle yumuş bir battaniye aldım. İçinde şey var. Bu kapı askılı. Aslında hastanenin kapısında askılık var. Ama ihtiyacım olabilir diye. Bir de bunlar çıkarılıp takılabiliyor. Böyle kullanılabiliyor fazlaca. Bir de bebeğe koydukları böyle minik bir yatak oluyor. O yatağın üstüne süs asmak istiyorum ben. O yüzden bundan aldım. O yatağa yapıştıracağım. Şöyle altında yapışkanı var. Yapışkanı çektiğinizde de çıkıyor. Hem pratik kullanışlı hem de ihtiyacım olacağını düşünüyorum. Bu şekilde. Sonra bebek için aldığım bir tane derece. Mutlaka gerekiyor. Ateşi de en doğru koltuk altından ölçülüyor. Hani baştan falan da ölçülüyor ama en doğru ölçüm koltuk altı. O yüzden kişiye özel bir tane derece gerekiyor. Bir tane derece. Şöyle emzirirken altına desteklemek için. Normalde emzirme yastığım da var ama onu hastaneye götürmeyi düşünmüyorum büyük olduğu için. Bunu istersem kendimi desteklemek için, gerekirse bebeği desteklemek için. O yüzden minik bir yastık. Başka bebek için aldım. Taç var. Şöyle anne bebek tacı yaptırdım. Bu yeşil olduğu için yeşil beyaz. Bunu da yeşil beyaz yaptırdım. Şöyle tüylü, minik. Bunlarla çok uyacağını düşünüyorum. Şöyle bir tane taç. Bebek için. Bebek için olanlar bu kadar galiba. Şimdi anne için olanlara geçiyorum. Öncelikle anne için ama tabii ki bebek için de beslenme. Şimdi bu biberon. Bir tane biberon alıyorum yanıma. Süt için, bu mama için değil. Sütümü sağdıktan sonra verebilmek için. Bütün biberonlar, emzikler hepsi kaynatılması gerekiyor. Yani kaynar suda bekletilmesi gerekiyor mutlaka. Ayrıca emzik temizleyici de aldım. Emzik biberon temizleyici. Onlarla temizleyebiliriz. Bir önceki videomda anlatmıştım emzik temizleyiciyi. Süt saklama poşeti. Yani ilk gün çok gelmeyebilir, az gelebilir. Ama yine de ne olur ne olmaz diye mutlaka her annenin yanında süt saklama poşeti olması gerekiyor. Bir de süt sağım seti. Ya bunu ayrıntılı anlatsam mı bilemiyorum ama şu şekilde göstereyim. Şöyle. İçinden bir tane biberon hediyesi çıkıyor. Bu da Mama John'un güzel bu organik olanlardan biberonu. Böyle kendi küçük biberonu var. Burayı göğse yerleştiriyorsunuz zaten. Hem altını tutmak için böyle bir şey yapmışlar. Şöyle hem sıklığını ayarlayabiliyorsunuz buradan. Hem de gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Gösteremiyorum şu anda tam olarak ama ben çok sevdim. Çekiş gücünü de denedim. Gayet güzel çekiyor. Memnun kalacağımı düşünüyorum. Bunun bir de ikilisi var. Böyle iki göğse de yerleşebilen. Ama ben tekliği aldım. Bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Bu şekilde. Bunları da aynı şekilde kaynatmak gerekiyor. O şekilde koymak gerekiyor valize. Onun dışında beslenme için bu kadar.
Kendim için bakımıma mı kıyafete mi geçsem bilemiyorum. Önce kıyafeti anlatayım, bebekte anlattığım gibi. Bunu da bir önceki videomda anlatmıştım. Bunu Süven'den aldım. Böyle dış sabahlığı, şu geceliğim şu şekilde. Önü emzirme sütyeni şeklinde. Çok kullanışlı. Geceliği aynı şekilde alt üst takımı var. Yani gecelik, sabahlık, bir de alt üst pijama takımı şeklinde aldım. Bunları Süven'den. Bu pijamayı aldım ama bu beyaz olduğu için işte hemen doğumdan sonra kanama olacağı için, işte yani kirli olacağımız için bir de siyah aldım. Doğumdan çıkar çıkmaz siyah olanı giymeyi düşünüyorum. Siyah pijamayı. Daha sonrasında böyle fotoğraf falan çekineceğimde bunu giymeyi düşünüyorum takım olarak. Şöyle siyah olarak da bu Viscon yumuşacık, bayağı yumuşak. Bunu LC2'den aldım. Normalde de bunu, yani hamile olmadan önce de bunları çok seviyordum. Şimdi normalde ikisi small'unu alıyordum. Şimdi small'unu aldım. Small beden, böyle bol dökülüyor üstünden ve çok çok rahat. Böyle beli falan da sıkmıyor altını. Şöyle, bu da altı. Yani çıkar çıkmaz bunları giymeyi düşünüyorum. Bir tane daha, hani bu takım geceliğin dışında bir gecelik daha aldım. Biraz nefes almakta zorlanıyorum. Bir tane de bu şekilde gecelik aldım. Yürürken falan rahat olur diye. Hepsinin yakası açılabilen olmasına dikkat ettim. Emzirmek gerektiği için. Hepsi düğmeli aldıklarımın. Yani toplamda iki tane pijama takımı, 2 tane gecelik, bir tane de sabahlık almış oldum. Onun dışında şöyle emzirme sütyenleri. Ya bunlar hiç estetik değil, emzirme sütyenleri. Bunların en güzelini bulmaya çalıştım. Hani böyle en azından üzerinde desen olanları falan. Ve böyle kalıp şeklinde duranları. Şöyle. Bunu Civil'den aldım ama markasını tam hatırlayamıyorum. Şu şekilde. Yani hem estetik duruyor giyince hem de rahat emzirirken. Beyaz. Bir tane de krem rengi aldım. Bunu da Trendyol'dan aldım. Bunun markası Pierre Cardin. Bunun yazıyor muydu acaba? Yok, markası yazmıyor. Bunun markası Pierre Cardin. Bu bayağı yumuşak. Çok çok hoşuma gitti ve tam böyle sarıyor. Bu da aynı şekilde böyle açılıyor. Bu şekilde. 2 tane yeterli olacağını düşünüyorum hastanede. Onun dışında çoraplar. 2 tane çorap aldım. Bu şekilde. Şöyle bir tane bu MBV'nin şeyi var. Böyle hem korse gibi hem de hamile kilotu gibi. Böyle hem beli destekliyor. Hem böyle doğumdan çıkar çıkmaz göbek gitmiyor. Bir kısım göbeği kalıyor. Hem de onu kullanabilmek için, yani göbeğin de rahat etmesi için bayağı kullanışlı bir kilot. Bir de şu beyazları giydiğimde içinde belli olmaması için ten rengi aldım. Bundan 2 tane aldım da şu an burada bir tanesi var. Tam bedenimi aldım. Yani small olanı tam oluyor. Biraz streçli olduğu için, gergin olduğu için. Onun dışında kıyafet olarak aldığım ekstra bir tane de elbise koymayı düşünüyorum bunun içine. Çıkışta elbise giymeyi düşünüyorum rahat olsun diye. Terlik aldım. Bu Crocs'un terlikleri normalde de ben Crocs'u çok seviyorum. Hastanede de Crocs'un terliklerini kullanıyorum. Şimdi doğum çıkışı hastanede bu çok kullanışlı olacak. Daha sonra da çalışırken kullanırım diye düşünüyorum. Şöyle bir paket yaptım. Alt değiştirme paketi. Bunu da göstereyim. Bezleri koydum. Bezler Prima Premium Care. 1 numara olanını aldım. 2-5 kilo arası. Şöyle Unibaby'nin ıslak mendili. Bu ıslak mendil pamuk mendil olanı. Bunlar çok güzel. Mustela'nın pişik kremi. Diğer videoda da anlatmıştım. Bunda da anlatacağım. Hani bu kremi çok çok seviyorum. Hem pişiği önlemede hem pişik olduktan sonra iyileşmesinde çok fazla etkisi var. Bu 1-2-3 bariyer kremi. Yani hastanede bebeklerde kullandığımda en çok etkili olan buydu.
O yüzden düşünmeden bunu aldım. Bir de bu tek kullanımlık alt açmalardan aldım. Hastanede böyle hem bebeği bir yere koymak istemediğim için hem de çok pratik olacak, hemen kullan at. Bunu böyle alt değiştirme olarak yaptım. Bu şekilde. Şimdi bakıma geçiyorum. Tabii ki doğum, anne olmak bunlar güzel ama kadın olduğumuz için mutlaka bakım da gerekli. Şöyle, bunlar zaten kişisel ihtiyaçlar. Bir tane diş fırçası aldım. Bir tane diş macunu. Normalde bu elektrikli olanları kullanıyorum ama hastaneye götürmek istemediğim için bu ikisi. Bu şekilde. Onun dışında saçlarım güzel koksun diye bir de çıkınca mutlaka tarayacağımı düşünüyorum. Bu Elidor'un saç parfümü. Bir tane tarak. Şöyle pamukları koydum bunun içine. Küçük bir kutuya. Klinik yüz temizleme jeli. Bunu tüm yüzünüzü silebiliyorsunuz bununla. O yüzden bu çok kullanışlı. Bunu aldım. Bu küçük deneme boyuydu. Onu götürüyorum. Bir tane ağız çalkalama suyu. Colgate. El kremi olmazsa olmaz. Bu da Neutrogena'nın el kremi. Bir tane şöyle minik toka aldım. Bakım için aldıklarım bunlar. Tabii ki bakım için sadece. Daha makyaj için de aldım. Onun dışında şunu da göstereyim. Pet aldım. Şimdi bu anne için doğar doğmaz giyeceğim bu kilot petler var. Bir de normal orkidlerden aldım. Bir gece bir normal. Çıkınca az da olsa kanamam olursa normal kıyafetimi giydiğimde kullanmak için 2 tane pet. Bir de bunlardan bunu açtım size göstermek için. Diğer videomda da anlatmıştım. Dipent'in bu kilot bezleri. Yani hem kilot gibi hem bez gibi. İşte doğum sonrası kanama çok olacağı için hem burası da lastikli, böyle rahat etmek için. Bütün anneler çok kullanışlı olduğunu söylüyor. Hani annelerin tavsiyesi üzerine aldım bunu. Onu bu şekilde böylece hastaneye getireceğim. Onun dışında bu bezler, orkid ve göğüs petlerinin hepsini aynı yere koydum. Bu göğüs petleri de Craft'ın göğüs petleri. Emzirdikten sonra hani süt yene bulaşmasın diye mutlaka göğüs peti kullanmak gerekiyor. O yüzden bunun içinde 50 tane vardı Craft'ın kutusunda ama kutusundan çıkardım, bu kadar bana yeterli olacağı için. Bunları da buraya koydum. Birazdan valize yerleştireceğim bunları. Yerleştirirken tekrar hani nasıl düzenlediğimi göstereyim. Daha sonrasında makyaj. Evet, gratisten almıştım. Çantayı. Normalde plaja giderken bunu kullanıyorum. Plajda böyle ufak tefek şeylerimi atmak için. Burada içine bir tane güneş kremi koydum. Bu Clinique'in 50 faktör güneş kremi. Bu 30 mililitre olanı, küçük olanını koydum. Bir tane dudak nemlendirici. Bir istek olmazsa olmaz mutlaka dudak nemlendirici. Böyle ufak makyaj malzemesi olarak da aldım. Gözaltı aydınlatıcı rimel. Bir tane allık ve allık fırçası. Yani artık hangi markayı kullanıyorsanız böyle hemen çıkar çıkmaz kendimi biraz daha iyi hissetmek için bunları aldım. Bakıyorum başka unuttuğum bir şey var mı? Bunu anlatmıştım. Başka da bir şey yok. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Ama şimdi bunları bir valizin içine yerleştireyim. Anne ve bebek olarak. Bir de o şekilde görün istiyorum. Tekrar geldim. Hazırladım, valizin içine yerleştirdim. Şimdi size göstereceğim. Şu şekilde anne ve bebek olarak ayırdım. Önce anne tarafını anlatayım. Kıyafetleri, bakımı, bu alt bezleri falan bu şekilde yerleştirdim. Şöyle emzirmeyi aşağıya koydum. Terlikleri üste koydum ki hemen terlikleri alabileyim. Önemli olan terlikleri almak ve pijamalar. Bu şekilde buranın fermuarını kapatınca burası bitmiş olacak. Şimdi bebek tarafına geçtiğimizde üste koyduklarım hemen karşılayacak olan hemşireye vereceğim. Bu karşılamak için kıyafetleri. Karşılamak için kıyafetleri ne ya? Hastane çıkışı kıyafetleri. Onun dışında bu aşağıda bezleri, ıslak mendili falan var. Yedek kıyafetlerini bu şekilde koyacağımı söylemiştim zaten. Koydum. Battaniyesi, bir de ekstra olarak şöyle bir kirli filesi aldım. Markası bunun Baby Jam. Ebebek'ten aldım. Bebeğin kirlilerini koymak için. Bu valiz orta boy bir valiz.
Bütün ihtiyaçlarımı karşıladı. Hepsini aldı. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bunu da anlatsaydın iyi olurdu ya da burası eksik, burası fazla dediğiniz ne varsa yorum olarak bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.